Senin nerede olursan ol bulacağım. Beni nasıl buldun? Sana her zaman seni bulacağımı söylemiştim. Benden çok nefret ediyor musun? Senden nefret edemem. Seni seviyorum. Affet beni. Kaçmak istememiştim. Seni çok seviyorum. Her şey yolunda. Seni bir daha asla bırakmayacağım. Alya'nın Mardin'den ayrılmasının üzerinden çok kısa bir süre geçmişti. Ama Cihan için o günler sonsuz gibiydi. Ayrıldıktan hemen sonra onu aramaya başlamıştı. Alya'nın düğün gününde onu öylece bırakıp gitmiş olabileceğine inanmayı reddediyordu. Tüm çabalarına rağmen arayışı uzun süre sonuçsuz kalmıştı. Ancak bir süre sonra Alya'nın Kanada'ya döndüğünü öğrenmeyi başardı. Nerede olduğunu öğrenince, Cihan hemen Kanada'ya doğru yola çıktı. Cihan sonunda Alya'nın yaşadığı dairenin adresini bulduğunda, kalbi o kadar hızlı atıyordu ki, sanki ilk kez onun karşısında duruyormuş gibiydi. Zili çaldığında, karşılaşmalarının nasıl olacağı hakkında hiçbir fikri yoktu. Kapı açıldığında, Alya olduğu yerde dona kaldı. Karşısında Cihan'ı görünce, önce bunun sadece bir hayal olduğunu düşündü. Ama bir anda bastırılmış tüm duygular patladı. Gözlerinden yaşlar kendiliğinden aktı. Ona baktı, söyleyecek söz bulamıyordu ve Cihan, tek bir saniye bile kaybetmek istemeyerek, onu kendine çekti ve sıkıca kucakladı. İlk duygular biraz yatıştıktan sonra, daireye girdiler. Alya kafası karışmış hissediyordu ve nereden başlayacağını bilmiyordu. Sonra Cihan ilk konuştu. Onun kaçmasına tam olarak neyin sebep olduğunu anlaması önemliydi. Aralarındaki her şeyi kendi isteğiyle terk ettiği fikrini kabul edemiyordu. Alya artık gerçeği saklamanın bir anlamı olmadığını düşünüyordu. Bora'nın şantajından, tehditlerden, Deniz için duyduğu korkudan ve Meryem'in Serhat hakkındaki sözlerinden bahsetti. Ayrılışının Cihan'ı yeni kayıplardan ve acılardan koruyacağına ikna olduğunu itiraf etti. Duydukları Cihan'ı şok etti. Onu en çok etkileyen şey, Alya'nın ne kadar korkmuş olduğu ve yaşadığı deneyimlerde ne kadar yalnız hissettiğiydi. Sonra ona henüz bilmediği bir şey söyledi. Serhat'ın oğlu olamayacağını ve tüm bu hikayenin başından beri kendisine büyük şüpheler uyandırdığını açıkladı. Ancak Bora'nın ölüm haberi Alya için daha da büyük bir şok oldu. Uzun zamandır herkesi korku içinde tutan adamın artık bir tehdit olmadığına inanamıyordu. Düşünceleri hemen Deniz'e yöneldi. Er ya da geç çocuğun babası olarak gördüğü adamın ölümünün gerçekliğini öğreneceğini biliyordu. Cihan onun heyecanını gördü ve onu sakinleştirmeye çalıştı. Bu konuşmamın Deniz için ne kadar zor olacağını anlıyordu. Ancak bunu birlikte atlatmaları gerektiğine inanıyordu. Şimdilik çocuğun acı verici gerçekten biraz daha uzak kalmasına izin vererek, acele etmemeye karar verdiler. Sonunda konuşmaları geri dönme sorusuna geldi. Cihan Aliye'ye baskı yapmak istemiyordu. Mardin'in ona ne kadar acı ve korku getirdiğini biliyordu. Kanada'da kalmaya karar verirse, seçimini kabul etmeye hazırdı. Ancak Alya her şeye kendisi karar vermişti bile. Ayrılık döneminde, evinin hiçbir zaman belirli bir ülke veya şehirle bağlantılı olmadığını fark etti. Gerçek evi, sevdiği insanların yanındaydı. Bu yüzden Cihan ve Denise ile birlikte Mardin'e dönmeye karar verdi. Dönüş yolculuğu, önceki tüm yolculuklarından tamamen farklıydı. Uçakta gelecek hakkında çok konuştular. Önlerinde zor kararlar, Meryem ile çözülmemiş sorunlar ve katlanmak zorunda kaldıkları tüm trajedilerin sonuçları vardı. Ama uzun zamandır ilk kez, artık sırların ve korkuların onları ayırmasına izin vermeyeceklerinden emindiler. Bundan sonra tüm zorluklarla birlikte yüzleşeceklerine dair kendilerine söz verdiler. Malikaneye döndüklerinde, Alya'yı zorlu anılar sardı. Evin neredeyse her köşesi, düğünlerinin olması gereken günü hatırlatıyordu. Elbiseyi, konukları bir anda paramparça olan umutları ve hayalleri hatırladı. O acı hala kalbinde yaşıyordu. Cihan onun ne düşündüğünü çok iyi anlıyordu. Bu yüzden bir akşam, ikisinin de uzun zamandır değinmekten korktuğu konuya geri döndü.
Ona yaşanan her şeye rağmen birlikte olma isteklerinin kaybolmadığını hatırlattı. Alya hala onun karısı olmak istediğini itiraf etti. Ancak artık büyük bir düğün hayal etmiyordu. Tüm kayıplardan ve zorluklardan sonra, lükse, kalabalık misafirlere veya gürültülü bir kutlamaya ihtiyacı yoktu. Onun için en önemli şey, sonunda bir aile olmalarıydı. Bu nedenle sadece kendileri için mütevazı bir nikah kıymaya karar verdiler. Gereksiz bir tanıtım olmadan, görkemli kutlamalar olmadan ve başkalarının beklentilerinin baskısı olmadan. Önce birbirlerine uzun zamandır mahrum kaldıkları şeyi vermek istediler: huzur, güven ve geleceğe olan inanç. Ve kutlamayı hayatları nihayet geçmişin gölgelerinden kurtulduğunda geleceğe bırakmak istediler. Tüm kayıplardan, ayrılıklardan ve zorluklardan sonra, bu karar onlar için yeni bir başlangıcın sembolü oldu. Bu kez tüm hatalarını, korkularını ve zayıflıklarını bilerek, bilinçli olarak birbirlerini seçtiler. Ve bu yüzden ilerleme yolları her zamankinden çok daha güçlü görünüyordu. Mardin'e dönen Cihan, ailesinin hayatında yavaş yavaş düzeni yeniden sağlamaya çalıştı. Ancak bir konu onu rahatsız etmeye devam etti. Bu yüzden dönüşünden birkaç gün sonra Meryem ile konuşmaya ve sonunda hiçbir şey saklamadan veya bahane uydurmadan tüm gerçeği duymaya karar verdi. Bu konuşma sırasında Meryem artık apaçık olanı inkar etmeye çalışmadı. Bora'nın ölümünden sonra artık hiçbir şeyi saklamanın bir anlamı yoktu. Alya ve Cihan'ın hayatlarını mahvetmek istediği için değil, kendisi büyük bir baskı altında olduğu için Bora'nın planının bir parçası olduğunu itiraf etti. Boran onu tehdit etmiş, korkularını ve zayıflıklarını istismar etmiş ve yavaş yavaş asla kabul etmemesi gereken şartlara razı olmaya zorlamıştı. Cihan onu sessizce dinledi. Artık içinde öfke ya da işleri yoluna koyma isteği yoktu. Bunun yerine sadece derin bir hayal kırıklığı hissediyordu. İşte bu yüzden Cihan son kararını verdi. Yaşanan her şeyden sonra, onu artık ailesinin yanında görmek istemiyordu ve geçmişin kendisini ve aileyi rahatsız etmeye devam etmesini istemiyordu. Gidişi sessizdi, vedalaşmalar ve düzeltme girişimleri yoktu, çünkü herkes anlıyordu, bazı şeyler artık geri alınamazdı. Cihan ve Aliye için bu hayatlarındaki bir başka zorlu bölümün sonuydu. Uzun zamandır ilk kez, geçmişin yavaş yavaş onları bıraktığını ve önlerinde yalanlar, şantaj ve yıllarca kaderlerine müdahale eden insanlar olmadan bir gelecek inşa etme fırsatı olduğunu hissediyorlardı. İşte o zaman nihayet her şeyin artık yalnızca kendilerine ve yeniden kazanmakta çok zorlandıkları güveni koruyup koruyamayacaklarına bağlı olduğunu anlarlar.